gözaltına alındı şu anda. Ama neden? Mukavemet, polise mukavemet çekme. Bırakın lütfen. Ne arıyorsun? Right now we're in Istanbul's iconic Taksim Square, and it's on total lockdown ahead of expected clashes between protesters and police. It's May the 1st, which is historically a very tense day in Turkey, but it seems especially tense this year. It's almost been 1 year since the Gezi Park protests, and it's come at a time when the country is incredibly polarized. We can't even access the square right now. It's like a fortress. There's thousands of police. We've been told as many as 40,000, and they've said they're going to take all measures possible to prevent protesters coming here. Ama iktidar açısından geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla bir korku sezdik biz. Çok korktular, gerçekten çok korktular. Korkularını her şeyde gördük. Örneğin geçmiş yıllarda yasaklama için gerekçeler üretirlerdi. İnşaat var falan. Bu sene gerekçe dahi üretmeden bir yasaklama yapmayı yaptılar. Tabii burada AKP iktidarı niye bunda bu kadar ısrar ediyor dersek aslında AKP iktidarına da özgü bir durum değil. AKP iktidarı sadece burada şiddet araçlarını daha iyi kullanıyor. Daha pervasız kullanıyor. We just heard that clashes have broken out in a neighborhood called BESIKTAS between protesters and police, where demonstrators have gathered before heading towards Taksim. We're going to head there now and see what's happening. We've just arrived in Besiktas. There's a very small number of protesters, probably no more than 150, but the police seem to be taking no chances. They're putting their helmets and gas masks on and gearing up. So as we've seen, the police are showing absolutely zero tolerance for any kind of gathering or protest here. There are about maybe 100 people shouting slogans quite peacefully, and the police, just without any warning, suddenly charge them. And the protesters have sort of hidden in the streets here, but the police are clearing out the little alleys one by one. Bacağım yanıyor ya, bacağım. Yoldaşlar koşmaya başlayacaklar. Devam, geri gitme yok. Türkiye Komünist Partisi geri gitmek yok. Doktor! Cama dikkat edin. Doktor yok mu? Arkadaşlar buraya gaz gelebilir. O kanser. Arkadaşlar sıksana. Sağ ol. So for a while, a sort of hardcore group of protesters managed to retain some territory here, but they scatter pretty quickly as soon as the police fire the tear gas. 1 Mayıs'ını kutlamaya çalışıyor aslında. Bu kadar basit bir durum. İşçiler, emekçiler 1 Mayıs bayramında kendi taleplerini dile getirmek istiyorlar. Yani ülkemizde adeta bir diktatörlüğe varan bir iktidar var şu anda. Bu ülkeyi temsil edenin, yani sokaklarda mücadele eden bu insanlar olduğunu düşünüyoruz. Bu gençler olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkenin geleceğinde bu gençler olduğunu düşünüyoruz. Biz Taksim'e girmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani 2 ayağımızın üstünde durduğumuz sürece, ayakta durabildiğimiz sürece Taksim için direneceğiz. For a brief moment, the protesters were able to get their way back onto the main street and force themselves right up into the center of Besiktas. But then it didn't take very long for the police to hit them back hard with the armored vehicles, Toma, tear gas, sound bombs, and quickly scatter them back to the small alleys they were stuck in before.
cops seem to be losing their patience a little bit. They started rounding up and detaining protesters, mostly young kids, shoving them on the back of this bus. Beni kimse gözaltına almıyor. Tamam almıyoruz. Sen teslim alma diyorum ben. Gözaltı değil. Kelepçemi çözersen kimliğimi veririm. Ya tamam çöz kendini. İnsan gibi davranırsınız. İnsan gibi. Kimliğimi de veririm. Bunu oraya içeriz şimdi. Bak bu insani bir durum değil. Bu değil insani bir durum. Bak, hayır. Kaçan yok, göçen yok. Bak bu insani bir durum değil. Do you think you'll make it to Taksim today? Well, I don't think so. All the transportation systems, everything, it has been a total lockdown. Right now, Istanbul streets are empty of protest and occupied instead by a massive army of policemen. More than 140 people have been arrested, 90 are in the hospital. But many here are saying that today was not a display of state strength, but state weakness, and a symbol of a government that is terrified of its own people.